Yarbay James T. Kirk, Star Trek Strange New Worlds'ün olağanüstü bir bölümünde ilk büyük komuta mücadelesiyle karşı karşıya. Strange New Worlds, 3. sezonu boyunca Kaptan Christopher Pike ve mürettebatının, Kirk'ün yıldız gemisi Enterprise'daki tarihi komutanlığına uzanan yıllardaki maceralarını keşfetmeye devam ediyor. Valerie Weiss'in yönettiği, senaryosunu David Reed ve Bill Volkoff'un yazdığı Star Trek Strange New Worlds, 3. sezon 6. bölüm kuyruğunu yiyen Sehlat, USS Farragut'ın 2. kaptanıyla görüşen James T. Kirk'e odaklanıyor. Bölüm, Kirk'ün Farragut'ın mevcut gezegen araştırma görevinden yakındığı kişisel bir günlükle başlıyor. Kirk, kaptanının neden her şeyi kitabına göre yapmak istediğini anlıyor. Ancak kitabı kendisi yazsaydı daha ilginç olurdu diye düşünüyor. Gezegenden gelen bir patlama, Farragut'a ciddi hasar verip kaptanı yaralayınca ve Kirk komutayı ele alınca, Kirk'ün dileği kısa sürede gerçekleşir. Ardından Enterprise yardım teklif etmek için gelir ve iki gemi, devasa bir uzaylı hurda gemisiyle karşı karşıya gelir. Kaptan Kirk imkansız bir durumla karşı karşıya ve komutayla mücadele ediyor. Kaptan Pike ve mürettebatı geldikten kısa bir süre sonra leş gemisi Enterprise'ı parçalarına ayırır. Bu durum, Farragut'un komutasını Kirk'e bırakırken köprü mürettebatının yerini Teğmen Spock, Teğmen Scotty, Nurse Chapel ve Teğmen Uhura doldurur. Geçici Kaptan Kirk, Scotty'ye Farragut'u onarması için emir verir ve onu birkaç mucize gerçekleştirmeye teşvik eder. Bu da Scotty'nin ileride bir mucize işçisi olarak ünleneceğinin habercisidir. Scotty'nin onarımları başlangıçta işe yarıyor gibi görünse de Kirk erken bir kutlama yapar ve Farragut kısa süre sonra boşa gider. Bu noktada Spock, Scotty, Uhura ve Chapel fikir alışverişinde bulunmaya başlar ancak Kirk seçeneklere değil, sadece düşünmek için zamana ihtiyacı olduğunu söyler. Enterprise subayları, genç subayın hala komuta etme tarzını geliştirme aşamasında olması nedeniyle Kirk'ü görevden almayı düşünürler. Scotty ise bunun eksik olduğunu söyler. Bu arada Kaptan Pike ve Teğmen Lan Noonien Singh, Enterprise mürettebatının geri kalanı ile birlikte hurdacı gemisinin derinliklerinden kaçmak için çalışırlar. Hurdacı gemisinin göbek bağını Enterprise'dan ayırmalı ve gemiye giren uzaylı hurdacılardan kaçınmalıdırlar. Farragut ve Enterprise hakkındaki hikayeler de aynı derecede ilgi çekicidir ve dağınık karakterlerden büyük ölçüde yararlanırlar. Kirk, gelecekteki Enterprise mürettebat arkadaşlarıyla bağ kurmaya başlıyor. Kuyruğunu yiyen Şehlat, sadece Kirk'ün yakında nasıl bir kaptan olacağına dair ipuçları vermekle kalmıyor, aynı zamanda Enterprise mürettebatı için neden belirli subayları seçtiğini de ortaya koyuyor. Özellikle Yüzbaşı Kirk ve Teğmen Spock'ın Kirk'ün belirsizlik ve özgüven eksikliğiyle başa çıkmasına yardımcı olmasıyla harika bir ekip olduklarını hemen kanıtlıyorlar. Kirk, her zaman bir yıldız gemisi kaptanı olmak istemiştir ve hatta çoğu zaman komutadakilerden daha iyi kararlar alabileceğini düşündüğünü itiraf eder. Ancak gerçekten vahim bir durumla karşı karşıya kaldığında, Kirk komutayla gerçekleriyle boğuşur ve Farragut'un bir sonraki hamlesi konusunda kararsızdır. Spock, Vulcan'a hiç benzemeyen bir tavsiyede bulunarak Kirk'ü sezgilerine güvenmesi konusunda teşvik eder. Spock, Scotty, Uhura ve Chapel henüz Kirk'e tam olarak güvenmiyor olabilirler ancak bu bölüm aralarındaki bağın başlangıcını gösteriyor. Kirk, coşkulu konuşmaların pek de güçlü olmadığı bir alan olduğu konusunda ısrar etmesine rağmen Enterprise mürettebatına gemilerini terk etmeyeceğine dair güvence veriyor ve hırdacı gemisini etkisiz hale getirmek için riskli bir plan öneriyor. Kirk, Spock, Scotty, Uhura ve Chapel gibi Star Trek orijinal dizi karakterlerinin birlikte çalışmasını izlemek inanılmaz derecede eğlenceli ve Kirk, grup içinde hala nispeten dışlanmış biri olmasına rağmen harika bir ekip olduklarını kanıtlıyorlar. Özgüven krizinden kurtulduktan sonra Kirk, geçici olarak komutası altındaki Enterprise mürettebatındaki en iyiyi ortaya çıkarıyor ve bu, Kirk ve mürettebatının gelecekteki dinamiklerine dair ipuçları veriyor. Kuyruğunu yiyen Sehlat, alışılmadık bir çözüm ve yıkıcı bir açıklamayla sona eriyor. Enterprise hızla güç kaybederken, Komutan Pealya, mürettebatın hurdacı gemisinden kaçışlarını koordine edebilmesi için Enterprise'daki iletişimi yeniden sağlamak üzere benzersiz bir çözüm bulur. Bunu başarmak için Pealya, son derece dağınık odasındaki eski teknolojiyi inceleyerek 1980'lerden kalma, dünyadan kalma bazı eski kablolu telefonlar bulur. Bu hikaye, Kirk veya Pike'ınki kadar ilgi çekici olmasa da Pealya'ya yapacak bir şeyler veriyor ve Enterprise mürettebatının kara hatlarını kullandığı eğlenceli görseller sunuyor.
Sonunda Pike ve mürettebatı, Kirk ve Spock, gemiyi tamamen yok etmenin bir yolunu bulurken, gemiyi Scavenger'dan çıkarmak için birlikte çalışıyorlar. Leş gemisinin patlaması ilk başta bir zafer gibi görünse de, Spock, kısa süre sonra yaklaşık 7000 yaşam formunun hayatını kaybettiğini keşfeder. Son ve yıkıcı bir olayda, bu yaşam formlarının 21. yüzyılda dünyadan ayrılan bir uzay gemisi mürettebatının soyundan gelen insanlar olduğu ortaya çıkar. Daha sonra Kaptan Pike, Kirk'e dönerek, Star Trek'in bir seri olarak ne anlama geldiğini örnekleyen bazı tavsiyelerde bulunur. Kirk, Scavengers'ı insan olarak görmeye çok geç olduğunu söylediğinde, Pike, empati koşullu değildir, ya verilir ya da verilmez der. Kusursuz bir final sahnesinde, Pike, James yıpranmış Farragut'ta tek başına otururken ilk komutasını düşünüyor. İyi geceler Kaptan Kirk. Kuyruğunu yiyen Sehlat'ta ise Star Trek Strange New Worlds, Kaptan James T. Kirk'e büyüleyici bir bakış açısı sunarak tüm zamanların en ünlü yıldız filosu kaptanlarından biri olmasının temellerini atıyor.